Küresel çip krizi nedeniyle tüm dünya stok sorunu yaşarken otomobil sektöründe sıfır araba almak isteyenlerin umutları çip krizinin bitmesine bağlandı. Sıfır arabaya binme umudu bizim ülkemizde biraz daha farklı. Çip krizinin bitmesinin yanında dolar biraz düşer mi ya da yeni bir ÖTV düzenlemesi gelir mi gibi birçok parametreye bağlı. Bayilerin stokta araçları olmadığı bu süreçte yeni otomobiller lansmanlarını yapmasına rağmen birçok marka ürettiği araçları dijital olarak tamamlayamadı ve stok sorunu nedeniyle satışlar sıfır otomobil pazarını küçülttü. İkinci el otomobil fiyatlarını artıran bu sıkıntılı dönemde birçoğumuzun yollarda hiç görmediği ve kapış kapış gidecek birçok yeni model üretildi. İşte listemizi bu araçlar oluşturuyor. Çip krizi çözüldüğünde stoklara gelecek olan sıfır otomobillerin adeta kapış kapış gidecek modellerine hep birlikte bakalım. Birinci sırada Honda markasının yeni tanıttığı City modeli yer alıyor. Adı son dönemde şaibelere karışan Honda aslında ülkemizde çok sevilen bir marka. Farklı motor seçenekleriyle ve yeni kasasıyla üretimi tamamlanan B sınıf araçlardan Honda City, sınırlı sayıda da olsa Türkiye ve Avrupa yollarıyla tanıştı. Ancak şu an sipariş olmasına karşın çip krizi nedeniyle sıfır araba almak isteyenlerin buluşamadığı modellerden. Yeni Honda City ülkemizde 1.5 litrelik 4 silindirli motor ile satılacak. e-VTEC motor 121 beygir güç, 145 Nm tork üretiyor. Otomatik CVT şanzımanlı City fabrika verilerinde şehir içinde 6.4 litre, şehir dışında da 5.2 litre yakıt tüketim verileri sunuyor. Bir sonraki araca geçmeden önce kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. İkinci sırada ise Volkswagen markasından Polo yer alıyor. Nisan ayında makyajlı versiyonlarını tanıttığı B segmenti temsilcisi Polo Türkiye'de satışa sunuldu. Makyaj öncesinde Avrupa pazarlarında 1.0, 1.5 ve 2 litre hacimli benzinli motorlarla sunulan Polo, makyaj operasyonu sonunda 1.5 litre hacimli üniteye veda etmiş. 1.0 TSI'nin 95 ve 110 beygir güç üretebilen iki seçeneği olsa da ülkemiz bunlardan sadece ilkiyle yetinecek, yani 95 beygir ile. Aynı motorun atmosferik emişli seçeneğinde 80 beygir güç sunan Polo'nun giriş versiyonlarında bu ünite görev yapıyor. Sadece manuel şanzımanla alınabilen bu motorun aksine turbo beslemeli üniteyi yaklaşık 22.000 TL fark ile çift kavramalı yarı otomatik şanzımanla da satın almak mümkün. 3 donanım paketiyle sunulacak Polo, Volkswagen'in yeni donanım isimleri olan Impression, Life ve Still'i kullanmaya başladı. Genel olarak makyajlar araçların ön bölümlerinde yoğunlaşsa da Volkswagen Polo'nun görünümünü yenilerken arka bölüme de odaklanmayı tercih etmiş. Güncel Golf'un arkasını andıran bölümde LED stopların bagaj kapağına doğru uzadığı görülebiliyor. Bu arada bütün versiyonlarında LED farların da standart olduğunu belirtelim. Peki sizce makyajlı Polo ne kadar gelişim göstermiş? Kazandığı yeniliklerle rakipleri karşısında elini güçlendirebildi mi? Yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Üçüncü sıradaki araç Toyota markasından Corolla. 7 ileri otomatik şanzıman seçeneğiyle Türkiye'de özellikle vizyon paketleriyle yoğun talep gören sıfır araçlardan olan Toyota Corolla'nın yerli üretim olanları bile şu an çip sıkıntısı nedeniyle sınırlı sayıda satışa hazırlanabiliyor. Yeni Corolla'nın sedan ve hatchback kasaları Türkiye ve Avrupa otomobil pazarında çok talep gören modeller arasında yer alıyor. Dördüncü sıradaki aracımız Ford markasından Fiesta modeli. Yaptığı radikal değişimle 2019 yılı itibariyle keskin ve agresif hatlarından vazgeçerek daha yuvarlak çizgilerle sevenlerine ulaşan yeni Ford Fiesta'nın durumu oldukça karışık görünüyor. Otomotiv sektörünü yakından takip edenler Ford'un resmi internet sitesinde yeni Ford Fiesta'nın fiyat listesini dahi kaldırıldığını görmüştür. Fiesta'nın satış fiyatlarının bile bilinmediği süreçte çip krizi sonrasında dünyada ne zaman satışa sunulacağına ilişkin bir veri yok. Ford Fiesta özellikle şehir içi kullanıcılarına oldukça sürücü odaklı ve park yardım asistanları gibi opsiyonlar da sunuyor. Sektörü baltalayan krizin ardından fiyat ve stok olarak en çok aratılacak otomobiller arasında yer alması bekleniyor. 5. sıradaki aracımız yine Ford markasından Ford Focus.
otomatik park etme, dijital ve otomatik yağmur gece sensörleri gibi özellikleriyle C segmentte yeni bir soluk arayışını ilk karşılayan otomobillerden olan Focus'ta özellikle dizel otomatik araçlarıyla Türkiye'de 1.5 litrelik modelini oldukça fazla kullanıcıya ulaştırmıştı. Ancak Focus'un son dönemde ekonomik olarak kendini ayarlasa da kullanıcıların ulaşamadığı otomobiller arasında. 6. sırada B segment otomobiller arasında Türkiye'ye 2012 yılından bu yana ithal edilmeyen ve 2020 yılı itibariyle yeniden ve yeni kasasıyla gelen Mazda'nın 2 modeli. 1.5 litrelik motor hacmi ile dikkat çekerken fiyat olarak rakiplerinin üzerinde bir listeye sahip. Ancak Mazda'nın kullanıcılarına maksimum özellik sunma gayreti Mazda 2'de de kendini göstermiş. B sınıf bir araçta koltuk ısıtma, head-up display, aynalar, far ve 4 cam otomatik, sensörler, 9 yönlü park asistanları gibi birçok premium seçenek sunan Mazda 2, yüksek fiyatına rağmen çip krizi döneminde stoklarını eritti ve şu an erişilebilir değil. Ülkemizde 1.5 litrelik Skyactiv 90 beygirlik motorun giriş versiyonu otomatik şanzımanı ile 245.000 TL'ye satılıyor. Üst donanımları olan Power ve Power Sense versiyonları ise 250.000 TL ve 257.000 TL'lik liste fiyatına sahip. 7. sırada ise Honda markasının Civic modeli yer alıyor. Türkiye'de bir önceki kasasının en çok satan modeller arasına girdiği Honda Civic, geçtiğimiz günlerde stokçulukla suçlanan markalar arasında olmuş ve markadan yapılan açıklamada söz konusu araçların kiralık olduğu belirtilmişti. Tabi inandırıcılığı noktasında pek tatmin etmedi insanları. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Stokçuluk yapıp bir malın değerini kim artırıyorsa, daha fazla kar ederim düşüncesiyle yapıyorsa Allah onları bildiği gibi yapsın. Elimizden başka bir şey de gelmiyor maalesef. Her neyse. Honda'nın bu açıklaması sizi tatmin etti mi? Civic'in yeni kasası ise henüz Türkiye'de satılmadı. Yeni Honda Civic'te bir önceki kasaya göre daha iri yapılı bir modele geçtiği far, ızgara ve konsol bölümlerinde yeniliklerin olduğu dikkat çekiyor. Bir önceki kasası daha sportifti ama bu kasasında sportif hatların yanında daha oturaklı ağırbaşlı olmuş. C segment sıfır otomobil yarışında kayda değer bir pazarı olan Civic'in stoklarda olan sıfır otomobiller arasına girmesi durumunda yoğun ilgi göreceği bekleniyor. Tabi fiyatının nasıl konumlandıracağı da önemli. Eğer Civic'ler zeytin toplamaktan gelirlerse ülkemizde yine en fazla satılan modellerden biri olabilir. Listemiz burada bitiyor. Liste 10 araçtan oluşuyor olsaydı sizce geri kalan 3 marka hangileri olurdu? Yorumlarda yazalım. Videonun sonuna geldik. Herkese hayırlı günler diliyorum.